Adım İsmail Emre Turan, makine mühendisiyim. Danfoss'ta teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün DN15, DN32 arasındaki basınçtan bağımsız balans vanalarının gövdeleriyle kullanabileceğiniz Novacon S adlı ürünümüzü inceleyeceğiz. Novacon S, DN15, DN32 arasındaki basınçtan bağımsız balans vanalarının gövdeleriyle birlikte kullanılır. Balans vanalarıyla montajı yapılmadan önce tüm balans vanalarının %100 açık konumda olması gerekmektedir. Arkasında 3 adet bağlantı yuvası bulunur. Seri iletişim kablosu sol ya da sağ soketinden bağlanılabilir. Sıcaklık sensörlerini içeren ya da analog sinyalleri göndereceğimiz kablolar ise Novacon'a orta yuvasından bağlanılır. Ürünün gerilime kavuşması için dijital kablo adındaki kablosu sol ya da sağ soketine takılır. Bu sokete takıldıktan sonra kablonun kırmızı ve siyah uçlarına 24 volt gerilim verilir. Yeşil beyaz ve yeşil uçlarından ise haberleşme sağlanır. Siyah uç 24 voltun nötr tarafı, kırmızı uç ise 24 voltun fazının verileceği kablodur. Seri iletişimin yapılacağı çeviriciye bağlanması için ise yeşil ve yeşil beyaz kabloların kullanılacağını söylemiştim. Yeşil uç artı yeşil beyaz olan uç ise eksi uca bağlanır. Böylelikle çevirici bilgisayara takıldığında Novacon Configuration Tool yapılandırma programı aracılığıyla Novacon'un ayarları yapılabilir. Sıcaklık sensörlerinin haricen bağlanabileceği açık uçlu kablolar olduğu gibi sıcaklık sensörlerinin bağlı olduğu kabloları da mevcuttur. Ve bu tür kablolar Novacon'un orta soketinden Novacon'a bağlanılır. Böylelikle Novacon bağlı olduğu tesisat sıcaklığını algılamaya başlar. Yüzey tip sensörler ise oraya tutturulmalıdır. Her bir Novacon'un ayrıca gerilime ulaşmasına gerek yoktur. Toplam 24 adet Novacon'un birbirine bağlanabileceği papatya zincir kablosu sol ya da sağ soketten Novacon'lara takılır. Böylelikle Novacon diğer bir Novacon üzerinden gerilime kavuşmuş ve diğer bir Novacon'la haberleşmiş olur. Tüm bağlantıları yapılan Novacon'lar daha sonra bilgisayardan ayarlanır. Novacon'un ayarlarının yapılması, gerektiğinde fabrika ayarlarına dönüştürülmesi için kapağın altında 10 tane sıralı anahtar ve bir sıfırlama tuşu bulunur. Sıfırlama tuşuna 5 saniyeli basıldığı takdirde Novacon S fabrika ayarlarına geri dönecektir. 1'den 10'a kadar sıralı anahtarın yapılandırdığı ayarlarsa şöyledir. 1 ve 7 arasındaki tüm sıralı anahtarlar Novacon'un adreslenmesi için kullanılır. 8 numaralı anahtar ise kapalı bir sistemde Novacon'un sonuncu Novacon olduğunun bildirilmesi için sonlandırma direnci görevini görür. 9 numaralı tip anahtar kullanılamaz. 10 numaralı anahtar ise açık konumda Novacon'lar Modbus dili üzerinden, kapalı konumunda ise Novacon'lar BACnet dili üzerinden iletişime geçer. Yani 10 numaralı anahtar seri iletişim dilini belirler. Adresleme örneği vermek gerekirse 29 numarası verilmek istenen bir Novacon'un sırasıyla 1, 3, 4 ve 5 numaralı tip anahtarlarının açık konuma getirilmesi yeterlidir. Yani 29'un 2'ye bölümünde kalanların sırasıyla 29 adresine erişilebilir. İlk bölümde kalan 1'dir ve 1 numaralı anahtar açıktır. İkinci bölümde kalan 0'dır ve kalan 2 numaralı anahtar kapalıdır. Üçüncü bölümde
kalan 1'dir ve 3 numaralı anahtar açıktır. 4. bölümde kalan 1'dir, 4 numaralı anahtar açıktır. 5. ise son artık 2'ye bölünemez bir sayıdır ve 1 olduğu için o da açıktır. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 sırasıyla da 29 numarasına erişilebilir. Çevirici bilgisayara bağlandıktan sonra çeviricinin yuva adı aygıt yöneticisinden bulunur. Bulunduktan sonra açılan yapılandırma programı arayüzünde yine aynı seri iletişim yuvası seçilir. Daha sonra iletişim hızı, iletişim parametreleri seçildikten sonra arama başlatılır. 2 tane BACnet dilinde iletişim yapacağım Novacon olduğu için ben BACnet'i seçtim. Başlangıç adresim ve bitiş adresimin de 2'yi kapsamasına dikkat ettim. Tarama başladıktan sonra bulunan cihazlar sol pencerede belirecektir. Tarama bittikten sonra 1 ve 2 adresleri verilmiş Novacon'lar sol pencerede görülür. Ayarı değiştirilmesi istenen Novacon sol pencereden seçilebilir. Ekranın sağında ise sırasıyla yapılandırma, işlem, kayıt adresleri, enerji, yazılım güncellemesi ve CSV yapılandırması sekmeleri görülür. Yapılandırma Configuration sekmesinde sinyal tipi, vana gövdesi, tasarım debisi, Novacon'un hızı gibi özellikler seçilebilir ve değiştirilebilir. İşletme sekmesinde ise vana konumu, vana üzerine gelen gerilim, alarm görüntüleme gibi pencereler bulunur. Tarayıcı sekmesinde ise cihazın kayıt adresleri görülebilir. Beyaz olanlar değiştirilebilir, gri olanlar ise sadece izlenebilir. Enerji sekmesinde ise farklı enerji kontrol metotları seçilebilir. Sıcaklık farkları ayarlanabilir. Eğer Novacon'a sensör bağlıysa sıcaklıkları gözlemlenebilir ve debi değeri izlenebilir. Yazılım güncelleme kısmındaysa Novacon'un son yazılımları her bir Novacon'a yüklenilebilir. CSV yapılandırması sekmesinde ise yapılandırma dosyası tek bir Novacon'dan alınıp birçok Novacon'a yüklenilebilir. Şimdi kontrol metotlarından vana tipi DN15 seçilen, ısıtma modunda olan ve dijital sinyallerle çalışabilen hızı milimetreyi 6 saniyede alabilen bir Novacon görülmektedir. İstendiği takdirde analog sinyallerle sekme seçilerek çalışması bu cihazın sağlanabilir. Enerji sekmesinde ise güç limitlemesi, güç kontrolü, minimum sıcaklık limitlemesi, sıcaklık kontrolü, dönüş suyu sıcaklık limitlemesi, dönüş suyu kontrolü ve üçüncü bir sensöre bağlı kontrol metotları yer alır. Güç limitlemesi, sıcaklık farkı limitlemesi, dönüş suyu limitlemesi analog bir sinyale ihtiyaç duyarken kontrol metotlarındaysa kendi başına çalışabilir. Herhangi bir dijital sinyal ve analog sinyal olmaksızın. Sıcaklık farkı açılmış bir Novacon hangi moddaysa o sıcaklık aralığı düşüldüğü takdirde kapatır, o sıcaklığın üzerine çıkıldığı zaman açabilir. Sorularınız için Danfoss Türkiye ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.